Küçüklüğümden beri dansa çok düşkün bir kızdım. Fakat dansın bir meslek olamayacağına inanarak büyüdüm. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Peşine master'a başladım. Peşine de doktora süreci başladı. Fakat bütün bunları yaparken halihazırda tango mesleğime dönüştü. Bebek yeni doğduğu zaman ilk hareket etme biçimi kendini zeminden kaldırmak ya. Yani ayakları üzerinde durmaya çalışan birisiyiz ve ilk yaptığımız şey zemini itmek. Yani ayağının üzerinde durabilmek için dayandığın noktayı itebilmek için kuvvetlenebilmek. Kuvvetlendikten sonra o zemin üzerinde sürekli dengede durabilmek. Yaşayabilmek için belli değer standartları oluşturuyoruz ve bunlar bizim hareket etme, davranma zeminimiz oluyor. Kendimizi onlar üzerinden itiyoruz. Onlar üzerinden ilişkileniyoruz. Ve o zemin ne kadar kaygansa mesela, ne kadar o değer standartlarına güvenemiyor isek, ne kadar emin değilsek onlardan, ne kadar düşünüp tasarlanmış değillerse mesela, ne kadar gerçeklikle bağları zayıfsa, o kadar dengede duramayacağın bir hayat inşa etmiş oluyorsun. Bence fiziksel dengenin en önemli unsuru, belki de manevi denge için de bunu yorumlayabiliriz. Zemini hissetmek. Neyin üstündeyim? Beni ne kaldırıyor? Neye dayanarak ayakta duruyorum? Bence onunla çok az ilişkiliyiz. Ve o yüzden herhalde dengenin öncelikli sevgilisi zemin gibi geliyor bana. Sonra ikinci aklıma gelen şey niyeyse bakış oldu. Nereye baktığın dengeni çok etkiler. Sürekli aşağı bakıyorsan, gittiğin yönle ilişkili değilsen mesela çok kolay bozulursun. Bir yandan birbirimiz üzerinde güç kullanmaya çalıştığımız, hiyerarşik bir şey tesis etmeye çalıştığımız bir oyun oynuyoruz ama içeride öyle bir bağımlılık ilişkisi dönüyor ki birbirimize o kadar muhtacız, o kadar ihtiyacımız var ki. Kabuk bu. Ama çekirdekte çok daha bambaşka bir şey işliyor ve bunu açığa çıkartabildiğin zaman asıl meselenin özü ortaya çıkıyor. Aslında sarılmak mesele. Aslında o tansiyonun bir şekilde sarılarak ve o yakınlık içerisinde eritilmesi. Asıl ihtiyacımız olan şey gerçekten duymak, itiraf etmek ve kabullenmek. Bir yerde Marta Savigliano şey diyordu kitabında. Hiç karşılaşmaması gerekenlerin karşılaştığı yer. Zaten tangonun ortaya çıktığı yer ataerkil bir yer. Böyle bir bağlamı var ve cinsiyetler meselesi o yüzden katı bir mesele. Fakat benim durduğum nokta ya da bugün tangonun geldiği nokta daha sınırsız, daha özgür bir yer. Lider rolü sadece erkek değil, aynı zamanda kadının da icra edebileceği, daha doğrusu cinsiyetler üstü bir rol anlayışına bürünmüş vaziyetteyiz. Yani bir erkeğe sarılmak da güzel, bir kadına sarılmak da güzel. Bunun belli bir kanala akıtılması, yani sen sadece bundan hoşlanabilirsin denilmesi çok sınırlayıcı bir şey. Onu da kabul etmiyorum aslında. Çok fazla beyninle yaşadığın zaman, düşüncelerinle ve aklınla yaşadığın zaman bedensel olarak varlığından çok uzaklaşıyorsun. Ve eğer çok düşünen biriysen dans etmek senin için güzel bir kendine dönme aracı oluyor.
Aslında düşüncemi susturup gerçekten kendimde kalabildiğim yer orası. O yüzden bağımlı olabilirim, evet. Yani bu boşluğu dolduruyorsa. İlk çıkış noktası bu değil bence. İçgüdüsel bir şekilde çıktı. Müzikle birlikte hareket etmek ve bu konuda belki de yetenekli olduğunu hissettiğim için belki bunun içine düştüm. Ama sonrasının bu kadar yoğun ve hayatımı kaplayacak şekilde ortaya çıkması biraz bununla ilişkili. Yani o hakikaten büyük bir boşluğu ve büyük bir eksikliği ya da büyük bir olmazı olduruyor aslına bakarsan. Dengede durma vesilesi oluyor bir şekilde. El cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizá buscando en el sueño el alma de la vidala. El alma de la vidala, florcita salabilera, llegando los carnavales, seria y volver chacarera. Geldiği yeri düşündüğüm zaman genellikle bir yere ait olamamış ve bir yere ait olma çabasının bir ürünü olarak var oluyor. Yankısı bu tangonun. Benimle bütünleşmesinin sebebi de bunu çok geç fark ettim. Çünkü ben de bunu içimde taşıyorum. Ve bu ailemle ilgili, bu çocukluğumla, büyümemle ilgili bir yere ait olmak isteyip aslında hiçbir yere kendime ait hissedemediğim bir çekirdek hissim var. Ve tango bunu o kadar güzel karşılıyor ve o kadar güzel kapatıyor ki bu nedenle tango benim evim gibi. Evime dönüştü. Sözcük tanımlanmış, kendi bir anlam bütünlüğü olan kavramsal bir bütünlük ve bir şeyleri tanımlamak için sıkıştırılmış bir paket halinde. Ama bedenin öyle bir şey yok. Konuşmaya başladığında hatta söylemek istemediğim bir şeyleri bile söylüyor karşı tarafa. Yani koruyamadığın bir şey. Belki de insanlar o yüzden mesela bu kadar danstan uzak. Ben dans etmem diyorlar mesela. Ben dans edemem. Ya da bir şeyi dans etmeye başladığında utanıyor insanlar. Çok fazla utanma eylemiyle çok iç içe. Onun sebebi bu. Yani beden kontrolsüz bir şekilde senin kontrolünün dışında bir şeyler söyler zaten. Söyleyebilecek bir yapıda olduğu için, filtresiz bir şekilde seni ortaya koyduğu için utandırabilir. Ama işte o ortaya çıkan şey karşısında kendinle yüzleşmen de mümkün olduğu için dürüsttür. Aslında bu yaptığın eylem seni dürüstlüğe ve olduğun gibi var olmaya teşvik eder. Bunu kavram setleriyle pek yapamayız. Genellikle kavramları içselleştirdiğimizi düşünürüz. Okuruz, anlarız ama ya hayatımıza yerleşmesi ya da bunu hissetmek bambaşka bir şeydir. Öncelikle zaten videolarda kadın olduğunu anlamakta zorlanıyorlardı. Anladıklarında ise hayran oluyorlar genellikle. Çünkü bir kadının lider rolünü bu denli ayırt edilmeksizin, bir erkekten ayırt edilmeksizin gerçekleştirebiliyor olması ilgi çekiciydi. İlk çıkışım Almanya'yaydı. Heidelberg ve Kornwestheim adında 2 kente gittim. Daha sonrasında ise İsviçre, İsveç, İtalya, İngiltere ve bunlara sanırım sadece bir kez değil birkaç kere gittim. Türkiye'de yaptığım şeyin belli bir ölçüde değerli bulunup ama aslında yurt dışında çok değerli bulunmasının sebepleri üzerine düşündüm. Bir şeyi değerli yapan nedir sorusunu sorduk. Ve sanki bizde bir şeyi değerli yapan şey daha çok mülkiyete ilişkin şeylermiş. Daha maddi bir şey. Maddi getirisi olan şey üzerinden bir değer algısı oluşturuyoruz. Ama yurt dışında öyle değil. Bazı şeylere doygunluk gerekiyor belki de. Yeterince doygun değiliz. İşin işlevselliğiyle tanımlıyoruz genellikle. Ve genellikle doğrudan somut olarak işlevsel olmayan, getirisi olmayan şeyler bizim için pek bir şey ifade etmiyor. Yani gözümüzle gördüğümüze inanmak gibi. Dokunduğumuzu
hissetmek gibi. Ama bunun dışında herhangi bir şeyi soyutlama ve bu soyut şeyden zevk alabilmek kapasitesi oluşturamamakla alakalı galiba. Ben ritmik bir şeyin içerisine, yani o ritmik kısmen neşeyi ve mutluluğu canlandıran bir şeyin içerisinde çok acı bir duygudan çok hoşlanıyorum. Yani iki tezatın yan yana getirildiği şey beni çok etkiliyor ve çok da karakterimle bir bütün oluşturduğunu sonradan keşfettim. Çünkü sürekli bir neşe içerisinde aslında sürekli bir acı bulma halim var. Ve tango da böyle. Yani ritmik, bir yandan güçlü bir ritmi var. Agresif neredeyse. Ama aynı zamanda çok kederli. Dolayısıyla ben karakterimle en bütünleşik dans çeşidinin tango olduğunu düşünüyorum. Berlin'deydim. Bir tango festivaline davetliydim eğitmen olarak ve orada bir erkekle dans ettim. Fakat ben lider rolündeydim, o takipçi rolündeydi. Ve ona sarıldığım zaman bir kadının bana hissettirdiği dişil duygudan çok daha fazla dişil bir duyguya sahip olduğunu ve bana bambaşka bir şey hissettirdiğini hissettim mesela. Ve benim kafamı açan nokta oydu birazcık. Sen aslında bir kadının sana verebileceği o dişil duygudan çok daha fazlasını belki de bir erkekten alabilme ihtimalim var. Bu çok edici ve şaşırtıcı bir şey. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Oldu mu?